Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda tavuk ciğeriyle güzel bir tarif hazırladım. 500 gram tavuk ciğeri kullandım tarif için. Büyük parçalar halinde ciğeri doğrayacağım. Kenar kısımlarında bulunan yağ gibi gözüken sinirlerini temizleyerek tarifin yapılışına başlıyorum. İçerisindeki pırtılaşmış kan olan bölümlerini de temizleyeceğim. Sonrasında bol suyla birkaç defa yıkayacağım ve pişirme aşamasına geçeceğim. Tarif çok pratik, bir o kadar lezzetli. Kesinlikle bir defada olsa denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bol suyla yıkadığım, suyunu süzdüğüm ciğeri tava içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. Süt içerisinde ciğer pişecek, tüm sütü çekinceye dek. Yüksek ateşte pişireceğim. Sütte pişirmemin sebebi tavuk ciğeri normal ciğere göre biraz daha baskındır. Kokusu hem kokusunu gidermek için hem de biraz daha lezzetine lezzet katmak için ciğeri sütte pişireceğim. Ben yarım kilo ciğer kullandım. Tarif için yarım kilo ciğere 1 su bardağı süt ekledim, gördünüz. Tüm sütü çekti. Altını kapattım ocağın. Ciğeri kenara aldım. Soğanı doğramaya başladım. Orta boy bir tane kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanı doğruyorum. 2 tane Charleston biber kullanacağım. Biberi de doğruyorum. 6 tane yaklaşık 120 gram mantar kullanacağım tarif içerisinde. Mantarları da gördünüz doğradım. Sıra geldi patatesi doğramaya. Orta boy 3 tane patates kullandım. Patatesleri de doğradıktan sonra yemeği pişirme aşamasına tekrar geçeceğim. Tencere içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Doğramış olduğum kuru soğanı ekledim. Kuru soğanı biraz soteleyeceğim. Sonrasında diğer malzemeleri ilave etmeye devam ediyorum. Doğramış olduğum Charleston biberi ekledim. Biraz da soğanı Charleston biberle soteliyorum. Sonrasında içerisine 2 diş sarımsak ilave edeceğim. Her yemeğimin olmazsa olmazı sarımsak. 2 diş sarımsağı doğrayacağım ve yemeğin yapılışına devam edeceğim. Sarımsağı ekledim. Sarımsağı da diğer malzemelerle çeviriyorum. Tencere içerisindeki malzemeler pişti. İçerisine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Karıştırmaya devam ediyorum malzemeleri. Bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. İçerisine eklediğim baharat miktarını kendi damak tadımıza göre ekledim. Sizlere fazla gelebilir. Acı sevmiyorsanız daha az miktarda ilave edin derim. Biraz acısı belli olan bir yemek. Doğramış olduğum mantarları ekledim. Mantarları da şöyle bir çevirdim. Sonrasında içerisine patates ilave ediyorum. Patatesi de ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamaya kadar izlediniz. Gayet yapımı pratik. Tüm malzemeleri iyice tencere içerisinde çevirdim. Pişirmiş olduğum tavuk ciğerini ekliyorum.
Tavuk ciğeriyle de tüm malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Tüm malzemeler iyice karıştı. Tavuk ciğerini öncesinde pişirdim. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Kaya tuzu ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. İçerisindeki patatesin, mantarın pişmesi yeterli. Zaten tavuk ciğeri piştiği için mantar ve patates piştikten sonra altını kapatabilirsiniz. 3 su bardağı kaynamış su ekliyorum. Tekrardan ters düz karıştırdım. Ağzını kapatacağım. Kısık ateşte içerisindeki patates ve mantarın pişmesini bekleyeceğim. İçerisine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. İçine biraz mayhoşluk, güzel bir lezzet katsın diye tekrar karıştırdım. Ağzını kapatacağım. Kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim yemeğin. Yemek istediğim kıvama geldi. İçerisindeki patates, mantar pişti. Suyunu güzelce biraz daha çekti. Altını kapatıyorum ve servise alıyorum. Yemek servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir yemeği daha sizlerle paylaştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Görüntüsünden lezzetinin de hiçbir farkı yok. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.